Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem Başkan Joe Biden hem de başkan adaylığını oynayan Harris'le bir görüşme planlıyor. Netanyahu, Cumhuriyetçilerin başkanı Trump'la da görüşmek istiyor. Ancak Trump henüz bu talebi de kabul etmiş değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Washington'a gitti. Gazze'de can kaybı 40 bine dayanırken Netanyahu hem Beyaz Saray hem de ABD Kongresi'nde ağırlanacak. Önce kendisini davet eden kongre üyelerine hitap edecek. Sonra da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek. Biden'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenen görüşme 25 Temmuz'da gerçekleşecek. Masada Gazze'de ateşkes ve rehine takası sağlanması hedefi var. Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le de ayrıca görüşecek. Bu, Harris'in Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ilk diplomasi sınavı olacak. Yahudi toplumu Kamala Harris'e mesafeli duruyor. Çünkü Biden, Gazze konusunda İsrail'i sert şekilde eleştirme rolünü yardımcısı Harris'e bırakmıştı. Ancak Harris'in Yahudi seçmenlerin oyunu almak için Netanyahu ile görüşmeyi bir fırsata çevirebileceği düşünülüyor. İsrail'in güvenliğine bağlılık mesajı vermesi bekleniyor. İsrail Başbakanı'nın ABD'de görüşmek istediği bir kişi daha var. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump. Fakat Trump bu talebi henüz olumlu yanıtlamadı. Trump başkanken Netanyahu ile arası açılmıştı. Bunun sebebi 2020 yılındaki Kasım Süleymani suikastına dayanıyor. Trump'ın iddiasına göre Netanyahu, ABD'nin İranlı komutana düzenlediği suikast operasyonuna desteğini son anda çekti. Bu yüzden Trump hala her fırsatta Netanyahu'yu eleştirip beni yüzüstü bıraktı diyor. Israel was going to do this with us and it was being planned and working on it for months, and now we had everything all set to go. And the night before it happened, I got a call that Israel will not be participating in this attack. I'll never forget that Bibi Netanyahu let us down. That was a very terrible thing. Kendi ülkesinde koltuğu sallanan Netanyahu, ABD'nin desteğini arkasına almak için başkanlığa oynanan tüm adaylarla görüşmek için kolları sıvarken, Gazze'de İsrail ordusunun katliamları devam ediyor. Haftanın ilk günü 70 Filistinli daha öldürüldü. Ateşkes ve barış müzakerelerinde kritik bir ilerleme yok. Filistinli topraklarını yöneten rakip gruplardansa anlaşma haberi geldi. Hamas ve Fetih, Çin'de yapılan müzakerelerde 18 yıllık ayrılığı sonlandırmakta uzlaştı. Arabuluculuk yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin'de geçici ulusal mutabakat hükümeti kuracaklarını söyledi.